Sevgili anne, hamileliğin 28. haftasındasın. Gebelikte 28. haftada yeni gelişmeler neler diye merak ediyorsun, farkındayım. Bakalım 28 haftalık gebelikte seni ve bebeğini neler bekliyor? Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin 28. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 38-39 santim. Bir helvacı kabağı kadardır. Ağırlığı yaklaşık olarak 1000 gramdır. Tebrikler, son 3 aylık döneme girmiş bulunmaktasınız. 28. hamilelik haftasında bebeğinizin görme duyusu çoktan gelişti. Gözlerini hareket ettirebilir, göz kapaklarını da açma kapama hareketi yapabilir. Doğumda tüm bebeklerin gözü mavidir ve doğumdan 1 ay sonra göz rengi ortaya çıkar. Bazı bebeklerde göz rengi 6 ay ile 1 yıl arasında değişebilir. Gebelikte 28. haftada bebekte cilt altı yağlanması hızlanmaya başladı bile. Doğuma kadar da cilt altı yağlanacak ve bebeğiniz çok sevimli bir hal alacak. Aynı zamanda organlarının çevresi de yağlanıyor. Bebeğin tüm vücut sistemleri harika bir şekilde çalışıyor. Dış dünyada nefes almasını sağlayacak şekilde akciğerlerinin gelişiminin tamamlanmasına çok az kaldı. Erken doğum gibi bir durumda bu haftadan sonra bebeklerin tıbbi yardımla da olsa hayatta kalma şansları, çok büyük bir şansları var. Beyin hücreleri doğuma kadar gelişmeye devam edeceği için bebeğin miadında veya miadına yakın bir zamanda doğması avantajlı bir durumdur. Beyinden sinir uçlarına giden bağlantı tamamlandığı için duyuları son derece iyi çalışıyor. Bu sebeple de hareketleri artık çok daha bilinçli. Tatma duyusu da çok gelişti. Siz çikolata gibi tatlı bir şey yediğinizde bunu hissediyor ve sıçrama hareketi yapıyor. Gebeliğin 28. haftasında plasenta büyüyen bebeğinize enerji ve oksijen sağlayabilmek için büyümeye devam eder. Ağırlığı bu haftada ortalama 400 gram kadardır. Bebeğiniz son 3-4 haftadır anne karnındaki yolculuğunu en hareketli günlerini yaşıyordu. Ancak kilo aldıkça ve büyüdükçe yeri daralıyor. Bu sebeple de o çok hareketli döneminde bu hafta son haftaları. Hamilelikte 28. haftada bebek soluk alıp verme çalışmaları sırasında hıçkırmaya devam eder. Siz bu hıçkırıkları ritmik minik zıplamalar şeklinde hissedebilirsiniz. Eşiniz de artık bebeğinizin hareketlerini rahatlıkla hissedebileceği için bu minik zıplamaları birlikte takip edebilirsiniz. 28 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğin başının aşağı dönmek için pozisyon almaya başladığı görülebilir. Vücudu gayet orantılıdır. Hala en büyük keyif aldığı şeylerden biri parmak emmek ve göbek kordonunu tutmak olduğu için 28 haftalık ultrason görüntüsünde bu hareketlerinden birini görebilirsiniz. Kordonu boyun çevresine dolanmış olabilir. Bebeklerin anne karnındayken göbek kordonunu boynuna dolaması tehlikelidir inancı toplumumuzda yaygındır. Oysa bebeklerin hareketli oldukları dönemler kordonun boyunlarına birkaç kez dolanması normaldir. Bu durum normal doğuma engel diye kesin bir şey söylenemez. Hatta genellikle de engel olmaz. Peki bebeklerin kordonlarının neden çok uzun olduğunu hiç düşündünüz mü? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. İnsanlarda göbek kordonu uzunluğu ise doğumdan sonra annenin göbeğini kucağına alabileceği kadar uzunluktadır. Karnına son 3 aylık dönemde çok büyüyecek. Bu büyümeye bağlı olarak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. 28 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler şu şekilde sıralanabilir. Yorgunluk hissi, bacak krampları, el, ayak, bileklerde hafif şişmeler, sırt ve bel ağrıları, baş ağrısı ve baş dönmesi, nefes darlığı, büyüyen memelerden zaman zaman süt gelmesi, düzensiz gelen yalancı kasılmalar, bacaklarda varisler, uyku bölünmesi veya uykuya güç dalma. Son 3 aylık dönemde doğumla ilgili endişeleriniz artabilir. Tıbbi bir zorunluluk halinde yapılması gereken sezaryen ameliyatı özellikle de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bazı anneler ve bazı doktorlar için sanki bir doğum seçeneği gibi düşünülmektedir. Türkiye sezaryen oranı yüksek ülkeler arasında dünya ikincisi ve Avrupa birincisi haline gelmiştir. Bu durumun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. Anne adaylarının doğum eyleminden korkmaları ilk akla gelen olabilir. Çevrelerinden duydukları
olumsuz doğum hikayeleri ve kendi doğum hikayelerinin olumsuz aktarılmış olması doğum korkusunun en önemli sebepleri arasında yer alır. Bu durum negatif hipnoz etkisi yarattığı için anne adayı, hatta baba adayı bile normal doğumdan korkabilir. Anne adaylarının doğumla ilgili bilgi sahibi olmamaları ve toplumumuzda bu konuda yeterince bilinçlendirme çalışmaları yapılmaması, ayrıca bazı doktorların anne adaylarını doğru bir şekilde yönlendirmemesi bir neden olabilir. Başka bir neden anne adaylarının doğumu öğrenme çabasının olmaması ve doğuma hazırlık eğitimine katılmamaları. Ve şu da bir gerçek ki normal doğum oranı yüksek olan ülkelerde anne adayları doğuma hazırlık kurslarına mutlaka katılıyorlar. Doğum birçok kadının ilaç almadan yapabileceği doğal bir eylemdir. Tüm bu söylediğim sebepleri göz önüne alırsak önemli olan anne adayının travmatik bir doğum deneyimi yaşamaması olmalıdır. Hem anneler hem de doktor ve ebeler en çok bunu hedeflemelidirler. Bunun için de normal doğum arzulayan anne adaylarının yapması gereken ilk şey doğuma hazırlık eğitimi almak olmalıdır. Doğum doktoru ve ebeler de anne adaylarını bu kurslara yönlendirmelidirler. Diğer önemli nokta ise anne adaylarının ya doğal doğum uygulamalarını bilen ve normal doğum oranı yüksek bir doktor ya da doğumdaki tüm tercihlerini rahatlıkla talep edebileceği ve bunları uygulayabilecek bir doktor seçmeleridir. Doğuma hazırlık kursu seçiminde nelere dikkat edilmeli? Günümüzde hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde doğum hazırlık kursları verilmektedir. Bu kurslarda hem hamilelik süreci hem de doğum ve doğum sonrasını kapsayan bilgiler verilir. Oysa artık gelişmiş ülkelerdeki örnekleri gibi sadece doğum odaklı eğitim veren kurslar da ülkemizde artmaya başladı. Doğum odaklı kurslar anne ve baba adayını hem fiziksel hem de zihinsel olarak doğum eylemine hazırlar. Bu tür kurslarda çiftlerin doğum korkusunu yenmeleri ve kendilerini doğuma hazır hissetmeleri hedeflenir. Genellikle anne ve babalar bu tür kurslara son 3 ay gitmeleri gerektiğini düşünür. Oysa 14. haftadan itibaren çiftler bu kurslara katılabilirler. 28. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.